Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle şahane, yapımı çok kolay bir saç bandı anlatımı yapacağım. Gördüğünüz gibi hem hafif hem de çok şık görünen bir model. Hemen malzeme bilgisini vererek sizlerle birlikte şöyle arkaya doğru düzeltip başlamak istiyorum saç bandı yapımına. Yine koton iplerle çalışacağım. Yani bir tek renkle zaten örülen bir model. Tığım yine 2,5 milim. Genişlik olarak gayet ideal bir genişlikte olduğu için elinize çok gevşek tutmanıza gerek yok. Hatta eliniz çok gevşekse tığ numaranız 2 milimde olabilir. Şöyle başlamak istiyorum. Hemen ipimde yine koton. Bir zincir çektim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekerek ilk etapta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. zincir içerisine şöyle bir tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. 1, 2, 3 yani sonuncu ilk çektiğimiz zincir oluyor. Buraya da şöyle iki dalına birden batıp yine iki seferde çıktım, ikili trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Yine aynı noktaya, şu en son battığım noktaya bir tane daha ikili trabzan yapacağım. İki seferde çıkıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Geriye döndüm. Çektiğim 3 zincir dışında bu yuvaya şöyle 3 boşluk yuvası oluşturduk. 5 tane ikili trabzan. Bakın 3 zincirimiz, 5 tane trabzanımız. Sonra yanındaki trabzan, aradaki trabzan tepesine bir tane trabzan yapıyorum. Sıradaki yine boşluğa 1 2 3 4 5 trabzan yaptım. Yine sıradaki trabzan tepesine bir tane yaptım. 1 2 3 4 5 trabzan, 1 2 3. zincir tepesine şöyle içerisine tam bir tane daha trabzan yapıp şu sıramızı tamamlıyoruz. Şunu çekiştirip tam zincir tepesini bulmak istiyorum arkadaşlar. Son trabzanımı yaptım. Bu şekilde 3 yuva içerisine trabzanlarımızı oluşturduk. 1 2 3 4 zincir çektim, geriye döndüm. İlk trabzan değil, yani şu alttaki ilk değil, ikinci değil, üçüncü trabzan tepesine bir trabzan yapıyoruz. Bir kutu oluşturduk. Arada bir zincir çektim, bir atladım, diğerine yine ikili trabzan, bir kutu oluşturdum. Bir atladım, diğerine bir tane kutu oluşturdum. Bir atlıyorum, diğerine şöyle iki seferde çıktığımız ikili trabzanları yaparak bir kutu oluşturdum. Aralarda bir tane bırakıyoruz ve bir zincir çekerek kutucuklar oluşturuyoruz. Bir zincir çektim, bir tane atladım, bir zincir çektim. Toplamda 9 tane kutucuğumuz olacak. Bir zincir çektim, sonuncusunu da hemen şu 3 zincir tepesine şöyle ipimi de aradan kaçırmadan yakaladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi ilk modelimizin ilk aşamasını yavaş yavaş bu şekilde tamamlıyoruz. Bir zincir çektim, hemen ne yapıyoruz? Geriye çeviriyorum örgümü. Zincirimi çektikten sonra hemen şu ilk tepeye bir sık iğne ve bu kutu içerisine bir sık iğne
trabzan tepesine bir sık iğne, kutu içerisine bir sık iğne, trabzan tepesine birer tane, kutu içlerine birer tane, trabzan tepelerine sık iğne yaparak bu sıramızı bu şekilde örüyoruz. Evet, son kutu içerisine bir sık iğne ve tam şöyle üçüncü zincir tepesine bir sık iğne yaparak kapattık. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz. Hiç örgümüzü çevirmiyoruz burada. Hemen şöyle kutu sırası değil, alttaki trabzan sırasında son trabzan içerisine bir tane ikili trabzan batarak tığımızla örüyoruz. 3 zincir çektim ve şu sıradaki boşluğa yine bir trabzan yaparak ikinci kutumuzu 1 2 3 zincir çektim ve hemen burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Şuradaki başlangıç noktamıza sık iğne ile geldik ve buraya bir tane daha sık iğne örüyorum. 1 2 3 zincir çekip çeviriyorum örgümü. 2 sık iğne örmüştük. Hemen şu yanındaki sık iğneye bir tane ikili trabzan yaptım ve sırada boşluk, bu 3 tane kutuya yine içerisine hepsinin 5 tane trabzan yapacağız. 3 4 5, yani şu çektiğim 3 zincir ve yanındaki trabzan dışında her kutu içerisine 5 adet trabzan yapıyoruz. Bir de trabzan tepelerine, sıradaki trabzan tepesine yaptım. Yine sıradaki boşluğa 2 3 4 5 trabzan ve trabzan tepesine bir tane. Hemen burada bakın, ilk 6 zincirlik yuvamız, yine 5 trabzan yapıyoruz. 3 4 5, biraz çekiştirip 1 2 3. zincir tepesine, yani içerisine yine bir tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde modelimizi oluşturmaya başladık. Hemen 1 2 3 4 zincir çektim. Örgümü çevirdim arkadaşlar. 1 2 üçüncüye batarak kutu oluşturuyoruz. Bir zincir, yine bir kutu, bir zincir, bir tane atlıyoruz, bir kutu oluşturuyoruz. Bu şekilde aynı işlemi tekrar ediyoruz. 9 tane kutumuz olacak. Sonuncuyu yapıyorum. Bakın, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, hiç zincir çekmeden burada 3 zincirimiz var. Bunun tepesine de yine bir tane trabzanımızı yaptık ve ne yapıyoruz şimdi? Burada ne yapıyoruz? Trabzanlarımızı yaptıktan sonra şöyle 2 zincir çektim ve bakın arkadaşlar, şu yuva değil, buradaki trabzan sıramızın tam şu iki bağlantı, yani hem kutu ve trabzan tepesine, boşluğa sık iğne ile kapattım. Bir zincir çektim, geriye çevirdim örgümü. Bu iki zincirlik boşluğa 2 sık iğne yapıyorum. 1 2, burada da 2 trabzanımız vardı. Şimdi sırasıyla birer tane kutu içlerine, birer tane tepelere yaparak bu sırayı da tamamlayacağız.
Son kutu içerisine bir sık iğne ve şöyle bakın 3. zincir içerisine yine tepe noktaya bir sık iğne ile kapattım. Bu şekilde ilk motifi şöyle karşılıklı ben bir motif olarak sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim hiç çevirmeden. Bakın devam edeceğiz. Hemen ne yapıyoruz? Kutu sırası değil. Buradaki trabzan sıramızın ilkinin şöyle belinden bir ikili trabzan yaptık. 3 zincir çektim. Sıradaki bu boşluğa bir tane ikili trabzan, 1 2 3 zincir çekiyorum. Bakın sık iğne sıramızda 1 2 3. sık iğneye bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine de bir tane yapıyorum ve burada 1 2 3 zincir çekip yine örgümü çeviriyorum. Hemen bu dibinde değil yanındaki sık iğneye bir tane ikili trabzan yaptım. 3 zincirle birlikte 2 trabzan oluyor. Yanındaki şimdi bu 3 yuvaya aynı şekilde 5 tane içlerine birer tane tepelerine trabzan yapacağız. 3 4 5 tepesine yaptım. Sıradaki boşluk içerisine 2 3 4 5 tepesine yaptım. Son boşluğumuza geçtim. İki, üç, dört, beş ve şöyle çekiştirip yine bir iki üçüncü trabzan pardon zincir içerisine bir tane daha trabzanımızı yapıyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi ne yaptık? 1 2 3 4 zincir çekerek geriye çeviriyorum örgümü. 1 2 3. trabzan tepesine ikili trabzan yaparak bir kutucuk oluşturuyorum. Bir atlıyorum. Bir kutucuk oluşturuyorum. Bir zincir çekiyoruz aralarda. Bir tane atlayıp diğerine ikili trabzan. Bir zincir çektim. Bir tane atlıyorum. Diğerine ikili trabzan, bir kutucuk oluşturuyorum. Bir zincir çektim. Bu şekilde yine 9 tane kutucuğumuz olacak. Sonuncusunu yapıyorum. Sayalım hemen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve şöyle 10. trabzanımızı yani 10.'yu şöyle 3 zincir olacak olan o kısmın tepesine bakın bir trabzan daha hiç zincir çekmeden arada oluşturuyorum. Şimdi burada ne yapıyorduk? 1 2 zincir çekmiştik. 1 2 3 şu sık iğneyi bir tane iki tane üçüncüye arada 2 bırakıp üçüncüye atlıyoruz. 3 zincir çekmiştik alt sırada. Üçüncü sık iğne içerisine bir sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum. Geriye çevirdim örgümü. Hemen bu zincir içerisine 2 sık iğne yaptım. Sonrasında sıradaki 2 trabzan tepesine 2 tane yani birer tane sırasıyla yine kutu içlerine bir trabzan tepelerine bir tane sık iğne ile diğer başa geliyoruz arkadaşlar. Şuraya kadar gelelim. Evet, sık iğnemizi yaptık. Son sık iğnemi de 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Yine hiç geriye çevirmeden örgümü önce bu 3 yuvamızı oluşturuyoruz. Şu trabzan içerisine bir tane ikili trabzan, 3 zincir, yine sıradaki boşluğa bir tane ikili trabzan, 3 zincir,
1 2 3. sık iğne içerisine sık iğne yapıyoruz. Yanına bir tane daha, aynı bir önceki motifte tekrar ettiğimiz işlemleri yine tekrarlayacağız. 3 zincir çektim. Şimdi örgümü çeviriyorum. Hemen şu ikinci sık iğneye bir tane ikili trabzan ve bu boşluklara yine beşer tane 2 3 4 5, hemen tepesine bir trabzan, yine sıradaki boşluğa 2 3 4 5, tepesine bir tane. Bakın burada 6 zincirlik boşluğumuz, yine içerisine 5 tane trabzan, 3 4 5, şöyle 3. zincir içerisine yine bir tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 zincir çektim, örgümü çevirdim. 1 2 3. trabzan tepesine ikili trabzan, bir kutu oluşturdum. Bir zincir, yine bir tane atlayıp diğerine ikili trabzan, bir zincir çektim, bir atladım, ikili trabzan, bir zincir çektim, bir atladım, ikili trabzan. Bu şekilde sonuna kadar 9 tane kutucuğumuz olacak. Aralarda bir tane atlıyoruz. Yine bir zincir çekerek 9 kutucuğumuzu oluşturuyoruz. Sonuncusunu yaptım ve yanına yine zincir çekmeden şu 3 zincir tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burada 1 2 3 zincir çektim arkadaşlar. Bakın 1 2 sık iğne atlayıp şu sıradaki 3. sık iğneye yine kapattım sık iğne ile. Buraya bağlıyoruz motifimizi. Bir zincir çekiyorum. Geriye çevirdim. Bu boşluğa 1 2 sık iğne, hemen yanındaki 2 trabzan tepesine 2 sık iğne yaptım. Yani birer tane. Şimdi sırasıyla bu 9 kutucuğun aralarına bir, tepelerine bir trabzan tepelerine, kutu içlerine bir tane sık iğne, trabzan tepesine yine aynı şekilde birer tane sık iğne. Bu şekilde modelimizi tekrar ederek, tekrarlayan bir model, yani hiçbir farklılığı yok, devam ettireceğiz. Kaç motiften ben bunu tamamladım ya da siz dilediğiniz uzunlukta, ölçüde çocuklar için yapacaksanız daha az öreceksiniz. Hemen bakın ne yaptık burada. Şöyle karşılıklı iki motifi, şöyle karşılıklı iki taneyi ben tek motif olarak sayıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle 1 2 3 diye ilerletiyoruz bunu. Ve bunu kaç motif olana kadar öreceğiz. Şimdi yine çevirmeden şurayı göstereyim. Bakın örgümü çevirmeden 4 5 6, hemen burada 3 tane yuvamız oluşturuyoruz. 3 5'er tane trabzan yapıyorduk yaralarını. Hemen 3 zincir çektim, sık iğne, 3. sık iğne içerisine kapattım, yanına bir sık iğne, 3 zincir çekip burada şimdi trabzan dolduracağız boşlukları. Aynı şekilde ilerleterek saç bandımızın aşamalarını devam ettireceğiz. Bunu şöyle ben sayayım. Şöyle ikisini bir motif olarak sayıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 tane motif olana dek ördüm. Yani 1 2 3
4 5 şöyle yanlardan sayarsak bir, şöyle söylemek istiyorum, 1 2 3 4 5 6 7 tane olana kadar şu yan motifleri devam ettiriyoruz arkadaşlar. Bu taraftan da yine aynı. 4 1 2 3 4 5 6 7 8, bir tarafı 8 denk geliyor, bir tarafı 7 denk gelecek arkadaşlar şu yanlardan. Yani bir tarafı 7 tane dilimden, bir taraf 8 tane dilimden oluşana dek ben ördüm. Uzunluğunu dediğim gibi siz dilediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. O tamamen sizin ölçünüze kalmış, yapacağınız kişiye ya da kendinize, ama ideal kendi baş çevremde benim bayağı hani yetişkin, geniş olduğu için de tam ideal oldu. Bağcıklarınız da yine en son aşamasına geldiğimizde şu kısım örelim. En son kenarlarını sık iğne ile ördüm. Sonra bağcıklarını ama şu kısmı tamamlayalım. Sonrasında yine birlikte örmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bakın şöyle henüz ütü yapmadık. Daha kenarlarını sık iğne de gideceğiz. Dilimlerimi oluşturdum. Bir tarafı 7 dilimden, bir tarafı 8 dilimden. 8 dilimden, bir tarafı 7 dilimden oluşuyor. Şöyle sayacağım. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 dilim. Bu taraf 1 2 3 4 5 6 7 8 dilimde bir taraf oldu. Dilerseniz siz bunu yine aynı şöyle bir dilim daha şu kenarına yapıp yani ilerleterek artırabilirsiniz. Eğer küçük olduğunu düşünüyorsanız ölçüsünü siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şimdi hemen şu uç kısmından tam bir tane bağcık yapacağım önce. Yine 45 adet zincir çekeceğim. Sonrasında kaydırma ilmeği ile aşağıya ineceğim. 45 adet zincir çekelim. Şöyle 45 adet zincirimi çektim. Bir yaprak şöyle uç kenarını oluşturacağım. Ben 1 2 3 4 5. zincir içerisine önce ikili trabzan, sonra tığımı iki kez doluyorum. Aynı yere üçlü trabzan, tekrar 1 2 3 kez dolayıp yine aynı noktaya 4 seferde çıktım. Dörtlü trabzanımı yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Bu noktaya bir tane pıtırcık, minik bir pıtırcık, 1 2 3 4 zincir çekip sonrasında yine aynı noktaya kaydırma ilmeği ile şöyle bir yaprak oluşturdum. Daha güzel diğerinde yoktu, buna yaptım. Siz dilerseniz düz de, tamamen düz bir bağcık da yapabilirsiniz. Hoş bir görüntüsü oldu. Şöyle göstermek istiyorum. Hemen sonuna kadar bu zincir üzerine kaydırma yaparak ilerleyelim. En son zincir kısmına kadar. Evet, sonuna kadar geldim. Şimdi buraya sık iğne ile geçiş yaptım. 2 sık iğne yapıyorum bu boşluğa. Yanından yine şu trabzan içerisine 3 tane sık iğne ve sıradaki yanındaki hemen boşluğa 1 2 2 3 sık iğne yaptım. Ve hemen sık iğne olan şu kenar kısımlarımızda bakın zaten görünüyor. Her birinin tepesine birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Kenarlarını bu şekilde komple bandanamızın, saç bandımızın öreceğiz. Diğer başa kadar bu şekilde sık iğne örüyoruz. Sonrasında oradaki bağcığımızı yapıyoruz. Sonra diğer tarafın sık iğnesini yaparak bu şu tam şurada tamamlayacağız saç bandımızın yapımını. Hemen bakın, komple şöyle bir dilimin üzerine sık iğne ile yaptığımızda daha da düzgün bir görüntüsü oluyor. Son şöyle sık iğnemi yaptım. Bakın burada şuradaki hemen sık iğne içerisine kaydırmayla geçiş yapıp ve bir yanındaki sık iğneye yine sık iğne ile geçtim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15 tane sık iğnemiz olacak son sık iğneye kadar. Alt sıradaki şu sık iğneye, yani bağlantı noktasına aynı yere bir kaydırma, sonrasında yanındaki sık iğneye direkt sık iğne örerek geçiş yapıyoruz. Yine 15 sık iğne örüyoruz. Bu şekilde saç bandımızın etrafını bir sırada sık iğne ile örerek hem daha düz bir form alıyor, zaten ütülenecek, hem daha hoş bir görüntüsü oluyor. Şu kenardaki kıvrımları da düzelmiş oluyor. Bakın son sık iğneyi de yaptım. Buradaki bağlantı noktasına kaydırma ile birleştirip direkt yanındaki sık iğne ile sık iğne yaparak geçiş yaptım. Bakın şu şekilde bir bu tarafa bakalım. Bir de bakın buradaki kısımları daha da düz bir görüntü oldu. Bu şekilde sonuna kadar gelelim. Burada da bir tane bağcık yapacağız. Sonrasında bu kenarını örüp burada bitireceğiz arkadaşlar saç bandımızı. Evet, buraya da geldik. Şimdi şu kanadımıza doğru geçiş yapacağız. Şu boşluğa 2 tane sık iğne, hemen 2 3 sık iğne yaptık. Bakın buradaki aynı bağcığı şöyle birleştireceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, aynı bağcığı burada da yapacağız arkadaşlar. 45 zincir çekeceğiz. Ucuna yine minik bir yaprak. Burada ne yaptıysak yaprağımızı yapıp sonrasında kaydırma ilmeğiyle buraya gelip şu kenarını da sık iğne örüyoruz. Şu tam buraya kadar, şu noktaya kadar sık iğne ile sonrasında saç bandımızın sonuna gelmiş olacağız. Evet arkadaşlar, şimdi bakın buradaki bağcığımı yaptım. Buraya da sık iğne ile geldim. Bu kenarına sık iğne ile hemen şu dibine yine bir kaydırma. Sonrasında hemen şuradaki bakın ilk sık iğne içerisine geçiş yapıyorum sık iğne ile. Sırasıyla 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, yine 15 sık iğnemiz var. Bu bağlantı noktasına kaydırmayla geçtim. Sonrasında diğer üst sıradaki bakın modelimizin hemen ilk sık iğne içerisine sık iğne yaparak geçiş yapıyorum. Yine 15 sık iğne. Bu şekilde de bu sırayı tamamlayacağız. Sonuna kadar gelelim arkadaşlar ve burada bitireceğiz. Evet arkadaşlar, şöyle sonuna geldim. Şu son dip noktasına kaydırma ile birleştirip ipimi burada kesiyorum. İpimi temizleyeceğim ve ütü yapıp saç bandını ne kadar farkı olduğunu göreceksiniz. Ütüden sonra sizlerle birlikte ütüde yaptıktan sonra kapanışı yapacağız. Evet arkadaşlar, bakın ütüleyip geldim. Bağcık kısmını daha da uzun yapabilirsiniz siz. Bu şekilde ütülü haliyle ütülenmemiş halinin arasındaki farkı siz de gördünüz. Şu iki uç kenarı tam birbirine denk gelmiyor arkadaşlar. Bura başlangıç yerimiz olduğu için aynı burası gibi olmuyor. O yüzden onu sıkıntı yapmayın. Hani Ayşe Hanım farklı duruyor gibi size de gelebilir ama bu şekilde bu model iki ucu bir olmuyor. Başlangıçla bitiş
yerinin bir tık farkı oluyor. Ama şahane bir bandana zaten arkaya doğru kalıyor. Bu ense kısmına doğru bağlandığında modelimiz bu şekilde tamamladık. Çok güzel, çok şık bir model arkadaşlar. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yine bir videonun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.